Hep diyorum ya arkadaşlar, ilmek sayısındansa, kaç sıra ördüğündense santim vermek daha önemli diye. Bakar mısınız? Şimdi ben bunu dün buradaki diğer çantamın sapını sayarak aynen bunun gibi yaptım. Bu kadar ördüm. Görüyorsunuz ne kadar örmüşüm. Bayağı bitmeye yakın ördüm. Sonra yaklaşık 1 santim genişliğe söktüm. 7 tane sık iğne yaptım. Bu 8'di. Bunu 7 yaptım. Yine de kalın oldu. Bakar mısınız? Şimdi görüyorsunuz yine de kalın. Çünkü bunun ipi inceymiş ve sanırım ben bunu 3 numarayla ördüm. Bunun ipi daha kalın, daha bol örüyorum ve tığım 3,5. Şuradan tığımla giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle minik bir düzenleme yaptıktan sonra burada hemen ilk sık iğneme tekrar batarak aynı yere tekrar giriyorum. Bu sağlam olsun diye arkadaşlar. Başlarda ve sonlarda çanta saplarını eklerken 2 yapmaya çalışıyorum. Hatta bazen 3 falan yapıyorum. Abartıyorum bayağı. Ve şu an çantamla sapını sık iğne ile şu ekleme bölümü içeriden gözükecek şekilde birleştiriyorum. Ve sonuncu sık iğnemdeyim. Artık şu işaretimi çıkarabilirim. Tam o noktadayım. Ve aynı yere bir kere daha batarak çantamın sapını iyice sağlamlaştırıyorum. İpimi koparmadan şöyle şurayı güzelce bir el ütüsü yaparak düzeltelim. Ve şuradaki ilk sık iğneden ilmeğimi geçiriyorum ve ilmek kaydırarak tüm çanta ağzımı dolanacağım. Böylece çanta ağzım daha sağlam ve daha düzgün olacak. Bu yöntemi sanırım bütün çantalarımda yapıyorum ben. Ben seviyorum. İstiyorsanız yapmayabilirsiniz. Her sık iğnenin içerisinden girerek ilmek kaydırma ile devam ediyorum. Şöyle şimdi göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şuradaki tokluk, şu kalınlık şurada yok, görüyorsunuz. Yani şu tokluğa bakın, karşısıyla kıyaslayalım. Şuradaki toklukla karşıdaki tokluk eşit değil arkadaşlar. O yüzden ben hemen hemen her çantamda yaptım bunu. Hemen hemen derken galiba hepsinde yaptım diye hatırlıyorum. Yapmadığım çantam yok diye biliyorum. Varsa da bir gün denk gelir anlatırım.
Bu yöntemle tüm etrafı dolanacağız artık. Bu iplerimize ihtiyacımız kalmadı. Gördüğünüz gibi ekonomi her yerde yapıyoruz. Yani çöpe atacağımız ipleri bile işaret olarak kullandık. Yani o iğnelerle, o plastik iğnelerle uğraşmak acayip zaman kaybı. Tüm işaretlerimi de çıkarıyorum. Etrafı dolanıyorum, geliyorum ve size çantamın tüm ölçülerini kağıt üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Ve başka bir projeye yelken açacağız beraberce. Çantamızın etrafını dolandım. Son ilmek kaydırmamı da yaptım ve ilmeğimi çıkarıyorum. Benim ipim çok az kaldı. Evet. Burayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle kameraya iyice yaklaştırayım. Şu iki tane ilk başladığımız ilmek kaydırmamızın iki ipini alıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Sonra tığımı arkadan geçirerek şuradan ipimi içeriden çekiyorum. Ve orada ipimi bir güzel alttan yürütüp düğümledikten sonra sık iğnelerinin içerisinde kaybedeceğim. Gördüğünüz gibi bir eklenti, düğüm olmadığı için bir devamlılık arz ediyor ve hoş. Ben hep böyle yapıyorum. Siz de beğendiyseniz bu fikri kullanabilirsiniz. Efendim, geldik çantamızın son halinde tüm detayları vermeye. Çantamız bitti. Tüm iplerini temizledim. İçi dışı tertemiz ve kullanıma hazır. Benden istenen bunun astarsız yapılmasıydı. Ben de böyle halini seviyorum. Daha önce de söylemiştim. Astar isteyenler de gayet basit dikimi. Tercihlerinize göre astar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim efendim bu güzel çantamızın ebatlarına. Çantamızın görünüşü şu şekilde. 2 adet sapı var. Ben bir tanesini çizdim anlatabilmek için. Önden görünüşünde de tabanımız böyle biraz kıvrımlı gözüküyor. Şöyle göstereyim size de tabanımızı. Şöyle görüyorsunuz, biraz kıvrımlı gözüküyor. Aslında dikdörtgen bir çantamız var arkadaşlar. Ve hemen detaylarını veriyorum. File çantamızın tabanı 13 santime 36 santim bir dikdörtgen ördük arkadaşlar. Ve eni 40 santim. Eni, boyu 40 santim. Çanta sapımız 5 santim arkadaşlar. Şu kalınlığı. Ben daha önce diğer çantamla aynı olsun istemiştim. Onu da ben ördüm. Yalnız ben onu örerken 3 milim tığ kullandım. Bunu daha sonradan hatırladım ve onun ipi daha inceymiş arkadaşlar. Aynı firmadan aldım. Ama aynı firmanın bile aynı tonları bile bazen zaman zaman farklı kalınlıklarda çıkabiliyor. Hani biz kağıt ip deyip geçiyoruz ama buna da dikkat etmemiz gerekir. Neyse, geçelim çantamızın devamına. Şu çantamızın sapının eni 5 santim. Hep size santim vermek istiyorum bu yüzden. Çünkü farklı oluyor. Farklılık olmasın diye santimlerle çalışın siz de arkadaşlar. Başınız ağrımaz. Ve şu çantamızın uzunluğu da 60 santim. Bu çanta sapımızı elde tutulacak şekilde de yapabilirsiniz. Onu kendiniz elinizi nasıl tuttuğunuzu ayarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim, ne kaldı? Evet, şurası kalmış arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz, çantamızın şuralarına, şu sap bölümüne
ve ön ve arka bölümlerine ipler bağlamıştık, işaretler almıştık. Bu işaretlerimizde ön ortası ve arka ortası dediğim yer şurasıydı arkadaşlar. Burası bizim önemli bir noktamız. Sağlı sollu işaretler aldık ve toplamda burası 17 santim arkadaşlar. 17 santim sonra saplarımızı iki yana doğru dikiyoruz. Evet, bu kadar anlatacaklarım. Umarım güzel bir çalışma olmuştur ve işinize yarayan bir model olmuştur. Şu kameramı da iyice yaklaştırayım arkadaşlar. Ekran görüntüsünü alın. Bakayım tam çıkıyor mu? Evet. Bu ekran görüntüsü elinizde olursa çok basit bir model, çok güzel, çok zevkli bir şekilde öreceğinizi umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.